Yiyenlere şifa olsun diyoruz. İner misin canım? Sevgiyle indi oraya. Güzelce şöyle bir sevgiyle. Bakın kum gibi dağılıyor. Gördünüz mü? Kurabiye yapıyorum. Birazdan çayı da demleyeceğim. Beklerim. Gelin, oldu mu çocuklarla birlikte? Çocuklara kurabiye hazırlıyorum. Evet sevgili seyircilerim. Komşularımızla anlaştık. Bize çaya gelecekler. Çocuklarıyla birlikte özellikle tattırmak istiyorum ki yavruların beslenmelerine de koyabileceğimiz güzel bir kurabiye olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için şöyle cevizli, tahinli kurabiye hazırlamak istiyorum. Kurabiyemizde 3 su bardağı un, değerli seyircilerim, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu, 1 çorba kaşığı yoğurt, 50 gram tereyağı, 2 çorba kaşığı toz şeker, 2 tane yumurta var. Önce bir tanesini koyacağım duruma göre. 2 çorba kaşığı sirke, elma olur, üzüm sirkesi fark etmez. Hangisi varsa onlardan koyabilirsiniz. İç dolgusunda 1 bardak ceviz, buradan 1 bardağa yakın tahin, 1 çay bardağı da toz şeker serpeceğim. Çünkü hamurunda sadece 2 kaşık şeker var. Üzerinde de çünkü tahin ve susam. Çünkü susam tahinden elde edildiği için üzerine biraz da susam taneleri olacak ve güzel olacak inşallah. Bu niyetlerle mutfağımıza girmiş bulunuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Çay saatlerinizde, çocuklarınızın beslenmesinde her vakit öyle kolay kolay bayatlamayan güzel bir kurabiye tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili seyircilerim. 3 su bardağı unun üzerine 1 paket kabartma tozunu koydum. Ve hemen 2 çorba kaşığı da toz şeker ekliyorum. Toz şeker olur, pudra şekeri olur. Hangisi varsa mutfağınızda ondan yararlanabilirsiniz. Önce kabartma tozu, un, şeker karışımını şöyle parmak uçlarıyla çevirerek bir karıştırıyorum. Sevgiyle karıştırıldıktan sonra güzel niyetler çok önemlidir yemeklerde. Oda sıcaklığında bakın yumuşacık, görüyor musunuz? Pamuk gibi adeta. Yumuşacık tereyağı. Tereyağı sağlığımız açısından çok faydalı. Canan hocam da buna puan veriyor zaten. Tereyağı sağlığımız için faydalıdır diyor hocam. Evet, geliyor ev yapımı yoğurt. Bakın ev yapımı yoğurt olunca yanlarında suyu var. Bu faydalı bir su. İner misin canım? Sevgiyle indi oraya. Hemen buraya 2 çorba kaşığı kadar sirke ekliyorum. Sevgili seyircilerim, sirke demişken hemen hatırlatayım. Sirke tarifim de var YouTube'da sizler için. Ondan da yararlanabilirsiniz. Ben tamamını bitirmişim kendi yaptıklarımın. Evet. Şimdi önce bir yumurtayı kıralım. Bir taneyi kırdık. Bir tanesinin de sarısı lazım bize. Hemen bir sarı alalım buraya. Akı da burada yedekte kalsın. Duruma göre ihtiyaç olursa hamurda bir sertlik, onu oraya alırız. Şu kabuğun değmiş olanı şuraya ayıralım. Ve şimdi yumurtanın akı ve sarısını ayırıyorum. Sarısı üzerine sürmek için, akı ise ihtiyaç olursa, şimdi hamurda bir sertlik durumu olursa kıvamında orada kullanacağım. Evet, şimdi güzel niyetlerle çıktık yola. Sevgiyle hazırlanacak güzel kurabiyemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ortadan başlıyorum. Hamurumuz dinlendi. Streç filme sardım. Cevizleri de doğradım. Tüm hazırlıklarımız tamam. Şimdi şu anda yapmış olduğumuz hamurgan nasıl oluyor, özür dilerim. Hamurdan sevgili seyirciler kurabiyemizi hazırlayacağız. Bu hamur biraz kırılgan bir hamurdur. Şimdi kırılgandır ama ağızda da dağılan böyle bisküvivari bir hamur olacağı için ondan dolayı çok yumuşak yapmak istemedim sevgili seyircilerim. Ondan dolayı biraz kırılgan olursa olsun, problem yok, ama böyle ağzınıza attığınızda dağılan bir hamur olacak. Güzel kurabiye olacak. Ondan dolayı biraz dağılmalar olabilir. Hiç endişe etmeyin. Panik yapmayın. Gayet güzel bir şekilde netice alacaksınız Allah'ın izniyle sevgili seyircilerim. Tezgahımızın üzerine unu serptim. Şöyle önce bakın şu yöntemle uzatmalarınızı yapın. Şu parmak uçları ile
bastıra bastıra. Görüyor musun? Şöyle parmak motifleri de geçsin. Geçti mi? Gel bakalım canım. Biraz daha ondan şöyle şuralarda. Ondan sonra şimdi merdane ile üzerinden geçeceğiz. Hamurun boyunu ve enini uzatmış olacağız. Kırılgan derken neresidir Oktay Usta derseniz bakın şuralar görüyor musunuz? Eğer bir kaşık daha yoğurt koysaydım bu kırılganlık kalmayacaktı. Ama ben o kırılganlık olsun, önemli olan ağızda dağılan bir kurabiye istiyorum. Tahinli, değerli seyircilerim, ve cevizli. Güzel. Şöyle boyunu uzatalım. Bir karış yeterli. Bir karıştan fazla olmasın. Boyu uzun olsun. Mümkün mertebe. Boyun uzun olmasını istiyorum. Evet, bu incelik de yeterli. Şimdi efendim tahini sevgili seyircilerim güzelce şöyle bir sevgiyle hamurun üzerine döküyorum. Ne kadar döktük? Şöyle bakalım. Bir çay bardağı kadar döktük hemen hemen. Evet, bir çay bardağı döktükten sonra buraya şöyle bir spatula yardımıyla hafiften yayabilirsek güzel olur. Canım neredesin? Nereye saklandın? Çıkar mısın ortaya? Neyse şu da işimi görür. Tamam, şöyle bir güzel tahini hamurun üzerine yayıyorum. Yayıldı mı? Güzelce yayıldı her yerine. Ve şimdi buraya sevgili seyircilerim şeker serpiyorum. Şimdi burada bir çay bardağı şekerim var. Bakacağız bakalım. Burada ne kadarını serpeceğiz? Birlikte göreceğiz. Birlikte karar vereceğiz. Az şekerli mi seversiniz? Bol şekerli mi? O konuda tamamen serbestsiniz şeker miktarında. Bir çay bardağından biraz arttı. Bir parmak. Bu çay bardağı 125 litrelik bir çay bardağı. Normal 100 mililik olursa yeterli gelir. Burada bir su bardağı cevizimiz var. Ceviz çok önemli. Allah'ım ne güzel nimet vermişsin bize ya Rabbi. Beyin sağlığımız için çok çok faydalı. Omega 3. Çünkü zaten yapısı da direkt beyine benzeyen bir yapısı var. Tek nimetlerin içinde bunun böyle bir benzerliği var. Değerli seyircilerim, şimdi hamurumuzu sevgiyle, bakın şu spatula yardımı ile görüyor musunuz? Şöyle bir kaldırıyorum. Evet sevgili seyircilerim, hamurumuz rulo şeklinde sarıldıktan sonra uzattım, bakın şu anda görüyorsunuz. Güzelce uzadı. Şimdi bir kaşık süt ile yumurtanın sarısını hemen karıştırıyorum ve hamurun üzerine sürüyorum. Sevgiyle, fırça yardımıyla güzelce hamurun üzerine sürüyoruz. Burada çörek otunu serpeceğim. Özür dilerim, susam serpeceğim. Çörek otu nereden çıktı? Hamur işi olunca çörek otu ve susam diyoruz ya. Bazen ağız alışkanlığı oluyor değerli seyircilerim. Evet, şimdi her yerine şöyle güzelce yumurta sarısı ve süt karışımından sürdükten hemen sonra buranın üzerine susam geliyor. Oktay Usta galiba böyle pişireceğim diyenler olabilir. Hayır, şimdi böyle pişirmeyeceğim. Şimdi bunu dilimlemeye başlayacağım. Her şeyini koyduktan sonra dilimleyip hemen fırın tepsisine alacağız ve fırın yolculuğu olacak. Şimdi sevgiyle hafif verevine, yani şöyle değil, hafif bakın şöyle bıçağımı getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Çocuklarımız hangi kalınlıkta lokmalık seviyorlarsa yavrularımızın sevdiği haliyle şöyle dilimlemeye başlıyorum kurabiyemizi. Tahinli, cevizli. Çok güzel olur. Çay saatlerinde de misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir tat ortaya çıkmış bulunuyor değerli seyircilerim. Şimdi iç dokusunu da sizlerle paylaşayım. Bak şöyle çevireyim kameraya doğru. Görüyor musunuz? Bakın şu güzelliğe bakın. İçinin doluluğuna bakın. Tahin, ceviz, şeker. Allah'ım bu nasıl bir güzellik. Oktay Usta sizler için hamur işleri tarifleri, ana yemekler, tatlılar, pastalar, her ne varsa mutfağa dair paylaşmaya çalışıyor. Umarım faydalı oluyorumdur sizler için değerli seyircilerim. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz.
birlikte Allah'ın izniyle 1 milyona doğru gidiyoruz. Şurada efendim silver ödülümüz var. Yanın arkadaşını bekliyor. Gold ödülü bekliyor. Birlikte alacağız inşallah. Evet efendim, şimdi kurabiyemiz değerli seyircilerim şu anda hazırdır. Sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şu parçayla şu parçayı birleştirirsem 20 tane çıkmış oluyor. Evet, 20 tane kurabiye çıktı. Sevgili seyircilerim, önceden ısıtılmış 175 derecelik fırının orta katında fan kapalı haliyle ağırdan kurutma yöntemi ile pişiriyorum. Saate bakacağım. Fırından çıktıktan sonra saati sizlerle paylaşacağım. Şimdi fırın yolculuğu. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, fırınımızdan tahinli, efendim cevizli kurabiyelerimiz geliyor. Gelin bakayım canları. Gelin sevdiklerime. Güzel tat olun, lezzet olun, şifa olun, güzellikler olsun. Şu güzelliğe bakın değerli seyircilerim. Fırından çıkıyor. Sizlerle birlikte hazırladık. Saatime bakıyorum. Önce 175 dereceye attım. 40 dakika sonra hemen 150 dereceye düşürdüm. Toplamda 1 saat pişirdim. Buradaki amacım kuru olsun. Kurumuş olsun, böyle kıyır olsun istediğim için. Başka bir amacım yok. Ama biraz içi yumuşak olsun derseniz biraz öncesi de çıkarabilirsiniz tabii ki. Değerli seyircilerim. Şimdi bakın altı nasıl pişmiş görüyoruz. Üst kısım, yan dilimler. Bakın dilimleri görüyor musunuz? Katmanları. Hepsi gayet güzel görünüyor. Fırından çıkardıktan sonra sizler böyle fırın tepsisinde bir 15 dakika bekletin. Neden bekletiyoruz? Nemlenmesin. Ayrı bir kaba aldığınız zaman hemen nemlenir. Ama bizim veda vaktimiz geldiği için ben şimdi sizlerle son sunum şeklini paylaşma adına şöyle hemen servis tabağına alacağım. Sizler tamamen soğuduktan sonra alın. Kavanozda saklayabilirsiniz. Yavrularınızın beslenmesine koyabilirsiniz. 5 çayında misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Her vakit elinizin altında taze güzel böyle ev yapımı kurabiyeleriniz olacak. Değerli seyircilerim, bakın katmanlarını da görüyoruz. Dilimler cevizleriyle birlikte sizlerle her şeyini paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet, bir tanesini doku testi için ayırıyorum buraya. Canım, sen de şuraya gelir misin? Sen de gel bakayım canım. Güzel. Heh, tamam. Burası hazırdır değerli seyircilerim. Şimdi hemen çayımızı dolduralım. Birazdan misafirimiz gelecek. Çocuklarıyla birlikte seyircilerimizden ziyaretimize gelenler olacak. Onlar için hemen şöyle çay demlendi, hazır. Sizin de sofranızda çay ile birlikte güzel kurabiye olması temennisiyle hazırladım. Evet, şimdi isterseniz hemen bir tane doku testi yapayım veda etmeden önce. Değerli seyircilerim, sizlerle birlikte hazırlıyorum. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazıyorum. Bakın kıyır olan bir kurabiye bakın. Şuradaki cevizleri görebiliyor musunuz? Ceviz, tahin, şeker, kıyır. Hamur zor açılmıştı biraz farkındaysanız. Neden basacağım? Basacağım şimdi hamura bakın. Basıyorum. Bakın kum gibi dağılıyor. Gördünüz mü? Ne demiştik? Ağızda dağılan bir kurabiye olması için o kıyırtılığını yakalayabilelim diye ekstradan bir daha yoğurt koymamıştım. Sadece koyduğum bir kaşık yoğurt ve sirke ile hazırladım. Görüyorsunuz dağılabiliyor, parçalanabiliyor. Evet efendim. Oktay Usta, mutfağınıza dair güzel lezzetler, güzel tatlar hazırlamaya elimden geldiğince çalışıyorum. Sizlerin desteğini bekliyorum.
beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olup dostlarınızla paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın, ne olur.